Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere nefis lezzetiyle meşhur saya çöreği tarifiyle geldim. Herkesin kolaylıkla yapabileceğini düşündüğüm bir tarif. Tarifimde kullanmış olduğum malzemeleri videonun açıklama kısmında belirttim. Bu arada beni hangi şehirden izlediğinizi videonun yorumlar kısmında belirtirseniz çok mutlu olurum. Ben artık sözü daha fazla uzatmadan hemen tarifimizin yapımına başlamak istiyorum. Yoğurma kabımıza ilk olarak 2 su bardağı sütü alalım. Kullanmış olduğum su bardağının ölçüsü 200 mililitre, yani evlerimizde olan klasik su bardaklarından. Sütün üzerine 3 yemek kaşığı kadar yoğurdu ve 1,5 tatlı kaşığı kadar ya da bir tepeleme tatlı kaşığı kadar diyebiliriz tuzu ekleyelim. Ardından bu malzemeleri güzelce karıştıralım. Sonrasında unu kontrollü bir şekilde ekleyeceğiz. Bir miktar un ekliyorum ilk aşamada. Ardından üzerine bir paket hamur kabartma tozu ekliyorum. Kıvam alıncaya kadar spatula ile karıştırıyorum ben hamuru yoğurduğumda, artık bilenler biliyor. İlk aşamada direkt elimle yoğurmaya başlamıyorum. Biraz kıvam aldıktan sonra un ekleyerek yoğurma işlemine devam edeceğim. Ben toplamda 6 su bardağı un kullanarak hamurumu istediğim kıvama getirdim. Sizler unu kontrollü bir şekilde ekleyin lütfen. Çünkü kullanılan unun markasına, kalitesine göre kullanılan miktar değişkenlik gösterebiliyor. Hafif ele yapışan kıvamda bir hamur olması gerekiyor. Biraz kıvam aldı. Artık elimle yoğurma işlemine geçiyorum. Ara ara un ekleyerek istediğim kıvama gelinceye kadar yoğurmaya devam edeceğim. Hamur toparlandıktan sonra birkaç dakika boyunca yoğurmaya devam ediyorum. Bu hamur işlerinde önemli bir nokta. Buraya dikkat edin lütfen. Hamur toparlandıktan sonra hemen yoğurmayı kesmeyin. Birkaç dakika güzelce yoğurun ki hamurun kalitesi daha da artsın. Hem böylelikle daha rahat bir şekilde açılır hamurunuz. Şöyle yoğurmaya devam ediyorum. Gördüğünüz gibi artık un eklemiyorum. Bu aşamadan sonra elime yapışıyor biraz yoğurmaya devam ettikçe, görüyorsunuz. Bu doku oldukça ideal. Şöyle yakından sizlere dokusunu göstereceğim. Elime yapışan bir dokuda, kaba yapışmaması için bir miktar un ekledim dibine. Sonra elimle toparlıyorum hamurumu. Üzerini kapatıyorum. Yağı eritinceye kadar şöyle bir 5 dakika kadar dinlensin. Uygun bir kaba 100 gram kadar tereyağı ya da margarini alalım ve eritelim. Eridikten sonra içerisine 1 çay bardağı sıvı yağını ekleyerek karıştıralım. Bu karışımı kullanacağız çöreğimizi yağlarken. Artık hamurumuzu parçalara bölebiliriz. Şöyle tezgaha birazcık unluyorum ve hamuru tezgaha alıyorum. Şöyle birazcık toparladıktan sonra böleceğim. Hamurum yani 6-7 dakika kadar dinlenmiştir ama dinlenmek gerçekten hamura iyi geliyor. Dokusu daha da güzelleşiyor ve daha rahat bir şekilde şekil alıyor. Hamurumu toparladıktan sonra şöyle 8 parçaya, 8 eşit parçaya bölmeye çalışıyorum. Parçaların boyutları eşit olursa çok daha muntazam olacaktır çöreğiniz. Hamurumu 8 parçaya böldükten sonra elimle yuvarlayarak bezeleri oluşturuyorum ve ayrı bir servis tabağına alıyorum hamurlarımı. İçerisini unlamıştım aldığım tabağın ki yapışmasın. Üzerinin kabuk bağlamaması için hava almaması gerekiyor. Bunun için şöyle temiz bir poşete geçiriyorum ben. Bezelerin üzerine temiz bir poşet geçiriyorum ve hava almayacak şekilde ağzını kapatıyorum. Bu aşamada ben hamuru açarken onlar da dinlenmiş oluyor. Hem çok daha iyi olacak böylelikle. Tezgahı ve bezeyi birazcık unlayarak hamurumu açacağım. Dilerseniz oklava ile açabilirsiniz. Ben merdane ile açmak istedim. Daha kolayıma geldiği için merdane ile açtım. Şöyle çok büyük açmanıza gerek yok. Onun için başında belirttim herkesin kolaylıkla yapabileceği bir tarif diye. Hamuru büyük bir şekilde açmak bazılarımıza zor gelebiliyor. Yapmakta zorlanabiliyoruz. Ama bu tarif kesinlikle böyle bir beceri istemediği için çok rahat bir şekilde hazırlanabilecek bir tarif. Şöyle servis tabağı boyutunda açmamız yeterli olacaktır bu tarifte. Biraz daha büyüteceğim. Ardından ayrı bir tabağa alacağım. Birazcık çektiği için açmaya devam ettikçe
Hamur birazcık çekiyor. Şöyle servis tabağı boyutuna getirinceye kadar açmaya devam ediyorum ben. Bu boyut oldukça ideal. Yeteri kadar açtım. Şöyle ayrı geniş bir tabağa alacağım şimdi. Bu şekilde hamurları tek tek açarak aynı işlemi uygulayacağız ve üst üste sıralayacağız. Aralarına da hazırladığımız yağdan ekleyeceğiz, dağıtacağız. Şöyle 2-3 yemek kaşığı kadar yağdan ekliyorum ve kaşıkla dağıtıyorum. Çok fazla yağ bulamanıza gerek yok. Her yerinin yağlanması yeterli olacaktır. Çok fazla yağ bularsanız zaten dışına taşacaktır. Gerek yok. Gördüğünüz gibi her yere yağlanacak kadar dağıttım. Ve diğer bezelerimi açmaya devam edeceğim. O kısımları göstererek sizi sıkmak istemediğimden o kısmı atlıyorum. Açtıktan sonraki eklediğim hali gösteriyorum sizlere. İkinci hamurumu da ekledikten sonra tekrar üzerine yağ ekleyerek dağıtıyorum. Burada üçüncü hamurumu da açtım. Üçüncüyü de ekliyorum. Ve üçüncü hamurun üzerine de yağı dağıttıktan sonra dördüncü hamurumu ekleyeceğim. Dördüncü hamurumun yani sonuncu katın üzerine artık yağ eklemeyeceğim. Toplamda 2 adet çörek çıkacak bu tarifle. Dörder dörder gruplandıracağız hamurlarımızı. Bu hazırlamış olduğum birinci çöreğim. İkinci çöreğin hazırlığına birazdan geçeceğim. Ve bu da dördüncü yani sonuncu hamurum birinci çörek için. Onu da en üste yerleştiriyorum. Ve üzerini yağlamadan kaldırıyorum. Oda sıcaklığında dinlenecek bu şekilde. Diğerini açıncaya kadar, diğer çöreği hazırlayıncaya kadar. Ben bu şekliyle soğuk olan fırının içerisine koydum. Açık yerde bırakmak istemedim. Fırınımın kapağı da açıktı. O sırada ikinci çöreğimin hamurunu da hazırladım. Bu şekilde ikinci de hazır. İlk olarak birinci hazırladığım hamuru tezgaha aldım. Ve biraz dinlendiği için çok rahat bir şekilde açılıyor. İlk yaptığımdan başlamamın sebebi bu. İkinci çöreğimi hazırlayıncaya kadar birincisi dinlenmiş oldu ve böylelikle daha rahat bir şekilde açtım. Çok rahat açılıyor arası yağlı olduğu için ve biraz da dinlendiği için. Şöyle her tarafını eşit kalınlıkta açmaya çalışalım. Kenarlarından çekiştirerek biraz da ortasını inceltmeye çalışarak bu şekilde açtığımızda uçlarında hafif kalınlık kalıyor. Sonrasında elimle bastırarak o kısımlarını da incelteceğim. Önemli olan ilk aşamada orta kısmı inceltmeye çalışmak. Şu an olduğu gibi köşedeki gibi hafif yırtılmalar olabilir. Birazdan rulo yapacağımız için o kısımlar kamufle olacak. Kesinlikle sıkıntı değil ufak tefek yırtıkların olması. Kenar kısımlarını da az önce belirttiğim gibi inceltiyorum. Bir tık orta kısma göre kalın kalıyor çünkü açarken. Ardından yağdan bir miktar üzerine ekliyorum ve elimle dağıtacağım her yerine gelecek şekilde. Bu tarif yağla güzel olan bir tarif. Aynı katmer gibi. Her yerinin yağlanması geliyor. Evet, birazcık kalorili bir tarif ama lezzeti gerçekten muazzam. Çok sık yapıp tükettiğimiz bir tarif değil. Aynı zamanda şunu da belirteyim. Bu çöreği hazırladıktan sonra dilerseniz bir tanesini tüketin. Diğer ikincisini buzluğa kaldırabilirsiniz. Tüketmek istediğiniz zaman kahvaltılarınızda, beş çaylarınızda çıkarıp ısıtarak sıcak sıcak taze taze tüketebilirsiniz. Çünkü benim gibi eğer sizler de çok sık yapmıyorsanız bu tarz tarifler yedekte bir tane kalması iyi olur. Pardon. Şöyle çok da sıkmadan rulo yapıyorum. Her yerini yağladıktan sonra. Rulo yaptıktan sonra elimle şöyle düzeltiyorum çok hafif uzatarak. Sonrasında gül böreği şeklinde sarıyorum. Şekil vermesi oldukça kolay. İnanın hiçbir uğraştırıcı tarafı yok. Şöyle gül böreği gibi doladıktan sonra bir tabağa alıyorum. Kahvaltılık bir tabağa aldım. Diğerine de şekil vereceğim. Diğerine de şekil verdim. Üzerine streç film geçirdim ve buzdolabına kaldırdım. Ben 1 saat kadar buzdolabında dinlendirdim.
Dilerseniz daha uzun sürede dinlendirebilirsiniz. Dilerseniz akşamdan hazırlayıp ertesi gün sabah kahvaltıya da hazırlayabilirsiniz. Buzdolabında dinlenmesinin hiçbir handikaplı tarafı yok. Buzdolabında dinlendikçe güzel olacaktır. Daha rahat bir şekilde açılacaktır. Şöyle 1 saat kadar dinlendirdikten sonra birinci çöreğimi alıyorum yağlı kağıdın üzerine ve artık açarak fırına vereceğim. İlk olarak şöyle elimle birazcık açıyorum. Sonrasında merdane ile açmaya devam edeceğim. Çok fazla aşırı inceltmemize gerek yok bu aşamadan sonra. Şöyle hafif hareketlerle yuvarlak bir şekilde eşit oranda açmaya çalışalım. Bu kalınlık oldukça ideal. Belirttiğim gibi çok fazla inceltmemize gerek yok. Böyle yağlı kağıdın üzerinde açtığımız için çok rahat bir şekilde fırın kabına alabiliyoruz. Dikdörtgen fırın kabına aldım. Diğer tarafta fırınımı 200 derecede önceden ısıtmıştım. Şu an fırınım hala ısınıyor. Sıcak olan fırında pişireceğiz çöreğimizi. Bir adet yumurta sarısını şöyle çırptıktan sonra, karıştırdıktan sonra fırçayla çöreğin her yerine gelecek şekilde dağıtıyorum. Şöyle son olarak üzerine çatalla çizik atıyorum. Çörek yaparken bu olmazsa olmaz hamledir biliyorsunuz. Piştikten sonra bu şekilde daha güzel bir görüntüsü oluyor. Ve üzerine çizik de attıktan sonra artık fırına gönderebiliriz çöreğimizi. Önceden ısıtmış olduğum 200 derecelik fırında, benim fırınımda 30 dakikada bu şekilde pişti. Hatta 30 dakikadan bir tık daha az tutabilirmişim. Yani 3-4 dakika önce alsaydım belki çok daha iyi olurdu. Böyle gün ışığı da gittiği için bir tık daha koyu renk gözüküyor şu an ama gerçekten güzel bir şekilde pişmiş. Dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık, tel tel dökülüyor. Sıcakken lezzeti gerçekten muazzam oluyor. Şöyle katların nasıl güzel bir şekilde ayrıldığını sizlere göstermek istiyorum. Şu an halen daha çok sıcak olduğu için elimle tutarken zorlanıyorum. Çünkü tam anlamıyla soğumadı ve gerçekten elim yanıyor şu an. Ama size de bir taraftan sıcakken katlarını göstermek istiyorum. Soğudukça katları daha belirgin bir şekilde ayrılıyor. Bunu da belirtmek istiyorum. Ben bu tarifi denediğiniz takdirde çok beğeneceğinizi düşünüyorum. Umarım tarifimi denersiniz ve beğenirsiniz. Eğer tarifimi buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz aşağıda yer alan beğen butonuna tıklarsanız çok mutlu olurum. Ve hala kanalıma abone değilseniz yine aşağıda yer alan abone ol butonuna tıklayarak yanındaki bildirim ziline basarsanız yeni tariflerimden anında haberdar olabilirsiniz. Yeni tariflerde görüşmek ümidiyle sağlıkla ve afiyetle kalın. Hoşça kalın.